Merhaba değerli üreticiler. Sektör küçük olduğu için bir kısmınız beni tanıyor olmalı. Fakat ben tanımayanlar için kendimi tanıtayım. Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Canaz. 10 yıl aşkın süredir bahçecilik sektöründeyim ve bu süre zarfı boyunca badem tarımı ile ilgilendim. Uzun bir süredir ise Big Tarım adlı şirketin genel müdürlüğünü yürütmekteyim. Bir bahçenin kuruluş öncesi hazırlıklarından hasadına kadar, hasat sonrası ürün pazarlamasına kadar birçok alanda görev aldım veya oluşturduğum ekipleri yönettim. Bu kanalı açma sebebim ise bu bilgi birikimimi sizlerle paylaşıp sizlere de faydalı olabilmek. Ben badem tarımını çok önemsiyorum çünkü bademin ana vatanı bu topraklar. Fakat bugün baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri dünya üretiminin çok ciddi bir kısmını karşılamakta. Ve bir kuru yemişçiye gittiğimizde hep ithal bademlerle karşılaşıyoruz. Bu gerçekten gurur kırıcı bir durum. Kısa veya orta vadede badem konusunda Türkiye kendine yetebilecek kapasiteye sahip, hatta ilerleyen aşamalarda yurt dışına da çok ciddi satışlar yapıp bundan ülkemize döviz kazandırabilir. Ben bu kanaatteyim. İnanıyorum ki gerçekleşecektir. Hep badem diyoruz ama bahçeciliğin ortak sorunları olan hastalık zararları ilgili de videolar çekeceğiz. Kısa kısa hap niteliğinde videolar olacak bunlar. Mesela bir kırmızı örümceği anlatırken kısa birkaç dakikalık, sıkmadan, yormadan gerçek bilgiye işaret eden videolar olacak. Gün gelir dostlarımızı davet ederiz. Mesela bir fidancı dostumuz vardır, yeni bir çeşit getirmiştir. Bununla ilgili bir video çeker, onu koyarız. Sizleri bu şekilde bilgilendirir. Sonrasında yorumlar yaparız, denemeler kurarız. Birçok alanda faydalı videolar çekeceğimiz kanaatindeyim. Sadece badem değil, badem dışında bahçeciliğin ortak sorunları da bu şekilde giderilebilir. Örneğin bir empuaska bütün bahçe gruplarının ortak dertlerinden bir tanesidir. Empuaskayı tanımak, onunla mücadele yöntemlerini anlatmak başka ürünler yetiştiren çiftçilerimize de fayda sağlayacaktır. Biraz da kendimiz belirleyeceğiz video konularını. Tabii ben küçük notlar aldım ama sizlerin yapacağı yorumlar veya bana atacağınız mailler oluşturacağımız videoların konularını oluşturacak. Bu sorular biriktireceğiz. Sonra bir soru cevaplama videosu yapacağız belki. Çok faydalı sonuçlar elde edeceğimiz kanaatindeyim. Hatta size birkaç aldığım notu söyleyeyim. Mesela tabii yüzlerce konu oluşturulabilir ama ben birkaç tane not almışım buraya biraz önce. Aklıma geldikçe not aldım. Badem çeşitleri, badem özellikleri, arı çok önemli bademcilik için. Arı kaç dekara konulmalıdır, popülasyon gücü nedir, görevi nedir, bahçecilikteki görevi nedir? Badem için konuşursak tozlaşma, polinasyon mantığı nedir? Badem anaçları, toprağımız nasıl olunca hangi anaçları seçmeliyiz? Hangi anaçlar sık dikilebilir, geniş dikilebilir, su ihtiyaçları vesaire. Beslenme başlı başına bir konu. Beslenmeyi nasıl yapmalıyız? Efendime söyleyeyim, gübreleme sırasını nasıl belirlemeliyiz? Sadece gübre mi vermeliyiz? Suyun pH'i, toprağın pH'i, bunların yanında bir program nasıl oluşturulabilir? Budama çok özgün bir konu. Yani kişiden kişiye değişebiliyor. Ben kendi fikirlerimi söylerim sizlere. Siz yorumlarla kendi fikirlerinizi söylersiniz. Ben doğru olduğunu düşündüğüm şeyleri size aktarırım. Seçim şansı sizlerindir. Hastalıklar, zararlar. Tabii hastalık zararlı derken sayısız hastalık, sayısız zararlı. Bunların her birisi için mesela bir kırmızı örümcek için apayrı bir video olur. Kapnodis için ayrı bir video olur. Vertisilyum hastalığı görülmüştür arazimizde. O dönemde onu tanıtırız. Onun tespiti nasıl yapılır, mücadelesi olabiliyor mu, ekonomik mi, değil mi? Fidan seçimi nasıl yapılmalıdır? Tüplü fidan, açık kök fidan, bu çok önemli bir konu. Nerede dikeceğiz? Dikme mantığımız ne olacak? Dikim öncesi hazırlıklar. Yani biliyorsunuz bahçe kurmak, bir fidanı bir çukur açıp toprağa gömmek değildir. Bu işin en kolay kısmı. Bahçe kurmak bambaşka. Çok özel isteklere sahip bir fidan var elimizde. Ve doğanın bize sunduğu bir toprak var. Bu ikisini buluşturmak yeterli olmayacak. Öncesinde yaptığımız uygulamalar, sonrasında yapacağımız uygulamalar, hastalıklı fidanlara müdahale yöntemleri, fidan dikimi. Ben burada yüz binlerce ağaç diktim ve bu dikimleri nasıl yaptıysam sizlere doğru olduğuna inandığım dikim şeklini göstereceğim.
İlaçlama suya ilaç karıştırıp ağaca püskürtmek değildir. Bunların ayrıntılarını vereceğim sizlere. Ne zaman yapılmalıdır? Suyun pH'i nasıl dengelenebilir? Hangi ilaç grupları birbiriyle karışır, hangileri karışmaz? Kültürel müdahaleler, dip filiz alımı vesaire vesaire, dala eğme, yaz budaması. Hasat nasıl yapılmalı? Makineli hasat nasıl olur? Yarı makineli hasat nasıl olur? Hangisi daha ekonomiktir Türkiye şartlarında? Hasat sonrası faaliyetler, işte topladığımız bademlerin kurutulması, yüzde kaça kadar nemini indirebiliriz? Paketlemesinden nakliyesine kadar konuşuruz, beraber tartışırız. Yabancı ot ile mücadele, meyve dökülmeleri, pazarlama, bademin toprak istekleri, aklımıza ne gelirse yüzlerce konu bulabiliriz ve bunlarla ilgili videolar yapabiliriz. Tabii zamanla kameralara da alışacağız. Kameraya alıştıktan sonra işte animasyonlar koymayı öğreneceğiz belki zamanla. Hep birlikte bu süreci yürüteceğiz. İnşallah faydalı olacaktır. Beni bilen bilir zaten, danışmanlık hizmeti hiçbir şekilde vermiyorum. Zaten öyle bir vaktim yok. Sizi hiçbir markaya, hiçbir şahsa yöneltmeyeceğim. Doğru olduğuna inandığım şeyleri söyleyeceğim sizlere. Siz de kendi doğrularınızla karıştırıp ortak bir noktaya varmaya çalışırsınız. Sizlere kazasız, belasız, bol verimli sezonlar diliyorum. Esenlikler diliyorum. Allah'a emanet olun.